Çoğumuz aşkı ilk seninle gördük belki de. Yeşilçam'ın o tatlı dünyasında çekilen, romantizminden ödün vermeyen, zaman zaman güldüren, çoğu zaman da ağlatan ama insanın içini hep ısıtan filmlerinle. Kahveci güzelinin Ayhan'ıydın. Bu seninle son vedalaşmamız. En geç bir ay sonra bir daha ayrılmamak üzere birleşeceğiz. Onlara Allah'a ısmarladık diyemeyiz. Saadet Güneşi'nin Faruk'u. Hayatımda ilk defa bir şapkınlık edeyim dedim, yüzüme gözüme bulaştırdım. Faruk, korkuttun beni. Reis Bey'in savcısıydın. Şu idam ettirdiğimiz genç var ya. Evet. Masummuş. Gerçek katil yakalandı. Her şeyi de itiraf etti. 200'den fazla filmle duygularımızı okşayan büyük bir jöndün sen. Hiçbir kadın beni reddedemezdi diyen bir Kazanova, Cüneyt Arkın'ın bile kıskandığı nadir yetenekli bir oyuncu. Sesinle sahnelerin tozunu attıran bir şarkıcıydın. İşte Yeşilçam'ın en büyük jönlerinden Murat Soydan'ın bilinmeyen yaşam öyküsü. 1940 yılında İstanbul'da doğar. Babasının tayini Lüleburgaz'a çıkınca uzun süre orada kalır. İlk ve ortaokulu Lüleburgaz'da okur. Çocukken aklında oyuncu olmak yoktur ama sinemaya oldu olası aşıktır. Sık sık evden kaçıp sinemaya gider. Parası olmadığı zamanlarda da babasının biriktirdiği gazetelerden alıp satar. Gazetenin kilosu 50 kuruş, sinema ise 35 kuruştur. Kalan paraya da çekirdek gazoz alır. Gazeteler bitince dayısının kitaplarını satmaya başlar, sırf sinemaya gitmek için. Liseyi Edirne'de bitirdikten sonra üniversite için doğduğu şehir İstanbul'a döner. İktisadi İlimler Akademisi'nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi bölümünü bitirir. Öğrencilik yıllarında tekelde memurluk yapmaya başlar. Aklının köşesinden bile geçmeyen sinema macerası ise tekelde beraber çalıştığı tanıdıklarının ısrarıyla başlayacaktır. Arkadaşları Murat Soydan'ı biraz zorla da olsa yönetmen Nişan Hançer'le tanıştırır. Nişan Bey hemen gel filme başlayalım der ama Murat Soydan okul bitmeden olmaz der. Okul bittikten sonra ise yine tekelde menajer olan Sebahattin Süreligil'in eşi Nebahat Hanım çok ısrar eder. Onun ısrarıyla Perde dergisinin yarışmasına katılır. O gün 100'e yakın genç kız ve erkek ünlü prodüktörlerin, rejisörlerin önünde kendilerini beğendirmeye çalışır. İşte bu genç erkeklerin içinde Murat Soydan uzun boyu ve alışılmışın dışındaki yüz hatlarıyla birinciliği kazanır. Oysa Murat Soydan o sıralar İstanbul Radyosu'nun stajyerlik sınavlarına hazırlanmaktadır. Fakat böyle bir başarıyı yakalamak planlarını değiştirir ve sınavlara girmek yerine sinema ile ilgili bir kariyer kurmaya karar verir. Yeşilçam'ın kapıları ise sonuna kadar açılır onun için. Film çekmeden önceki ilk işi birçok Yeşilçam yıldızı gibi ismini değiştirmek olur. Asıl ismi Rüçhan Tercan'dır ama insanlar söylerken zorlanmasın diye Perde dergisinin sahibi ona Murat Soydan ismini önerir. O da kabul eder. Artık ilk filmi olan Kolsuz Kahraman'da oynamaya hazırdır. Kendisi bu film için deneme filmimdi dese de Cüneyt Arkın ve Fatma Girik gibi usta isimlerle önemli bir rolde izleriz onu. Sana kim derler? Adamın önemi yok. Beni ölümden kurtardın. Dile benden ne dilersin? Biz dilediklerimizi kendi gücümüzle alırız. Hemen sonrasında Ayrılık Olmasaydı filminde Selda Alkor'la başrolü paylaşarak jön olma yolunda ilk adımını atar. Bu filmin ardındansa uzun yıllar beraber film yapacağı Türkan Şoray'la Bir Dağ Masalı'nı çeker. Etraftan gören olursa rezil oluruz. Ağır başlı bir öğretmenden de başka türlü bir hareket beklenmez zaten. Kariyer basamaklarını bir bir çıkan yakışıklı jönümüz henüz 4. filminde büyük bir tehlike atlatır. Başrolde olduğu Şeyh Şamil filminde at üzerinde yaptığı bir çekimde ölümle burun buruna gelir. Atın eğeri gevşediği için yere düşer ve omzu kırılır. Bu yüzden uzun süre boyunca omzunda bir çiviyle film çekmeye devam eder. Sinemaya adım attıktan sadece 2-3 yıl sonra benzersiz azmi ve çalışkanlığının karşılığını alır. O dönemde Cüneyt Arkın, Edison ve Kartal Tibet üçlüsünün hemen arkasında 4. isim olarak Yeşilçam'da parlamaya başlar. Hiç kolay bir iş değildir bu gibi isimlerin yanında anılmak. Hem o fiziği hem de azmiyle bu işi başarır ve Türkan Şoraylı, Hülya Koçyiğitli aşk filmlerinin aranan oyuncusu olur. O dönemde Yeşilçam'ın bütün bölge işletmecilerine, prodüktörlerine aman Murat Soydanlı film yapın derler. Peşin peşin geçerli bonolar gönderilir. Kısaca söylemek gerekirse Murat Soydan artık 1. sınıf jönlerin arasındadır. Bırakın beni gideyim Tarık Bey. Demin mektuplarını okuyan aşık olur sana demiştim. Ben de sana aşığım Süreyya. Hem de ilk andan beri. Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Sema Özcan gibi isimlerle başrolü paylaşır. Ancak en çok Türkan Şoray'la yakıştırır onu seyirci. En çok da sinemamızın sultanıyla film çeker o da.
Hatta 1972'de Türkan Şoray'la beraber oynadığı Zulüm filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü alır. Birkaç kere Hollywood'dan film teklifleri dahi gelir. Ancak yabancı dili olmadığı için teklifleri geri çevirmek durumunda kalır. 70'li yılların ortasında seks filmleri furyası başlayana kadar onlarca film çeker Murat Soydan. Geçmişten gelen bir diğer yeteneği ise şarkı söylemektir. 1969'dan gazinoların kapandığı 90'lı yıllara kadar sahnelere çıkar. Sinemadan sahneye geçen öncü isimlerden biri olur. Maxim ve Çakıl gibi en büyük gazinoların değişilmez sanatçısı haline gelir. Fakat yıllarca şarkı söylemesine rağmen şirketlerle anlaşamadığı için hiçbir plak çıkarmaz. Sinemada olduğu gibi sahnede de işini sahiplenen ve kalpten yapan bir insandır. Bu yüzden olacak ki pek yeteneği olmayan ama yine de sahneye çıkan bazı isimleri eleştirmekten de geri durmaz. Bazı oyuncular şarkı söylemesinler, sesin yoksa çıkma. Mesela rahmetli Ayhan Işık olmadı, Cüneyt Arkın da olmadı. Bir yerde bittiler. Yanlış bunlar. Konuşacak çok şey var da neyse konuşmayayım der. Yeşilçam'daki seks furyası 80'li yılların ortasında bitince sinemaya geri döner. Balayı, Yaşadıkça ve Reis Bey gibi önemli filmlerde rol alır. 90'lı yıllardan itibaren televizyon dizilerinde de sıkça oynar. 155 Polis İmdat, Marziye, Acı Hayat ve son olarak da 2016'da yayınlanan Girdap gibi dizilerde görürüz Yeşilçam'ın unutulmaz yönü Murat Soydan'ı. Oynadığı 200'den fazla filmde çokça anılar biriktirir. Mesela Fatma Girik için yemeği çok severdi ama sonra da lavaboya gidip hepsini kusardı. Sırf kilo almamak için der. Birçok filmde beraber rol aldığı Cüneyt Arkın'la da enteresan bir anısı vardır. Cüneyt'le aynı sahnedeyiz. Atları yan yana koşturmamız gerekiyor. Bana verilen at yarış atı olduğu için Cüneyt'inkini hep geçiyor. Cüneyt'in de bu durumdan hoşlanmadığı belli. Bir ara Cüneyt'in benim atı alarak dizginin kayışını gevşettiğini gördüm. Ses çıkarmadım. Sonra da Cüneyt'in duyabileceği bir sesle kayışın gevşediğini söyleyerek düzelttim diye bahseder anılarından. İnsan bu denli yakışıklı ve karizmatik olunca aşk hayatı da malum oluyor. Bir röportajda sizi reddeden kadın olmuş muydu sorusuna olmadı, olamazdı da. Çünkü elde edemeyeceğim kadın yoktu diye yanıt verir. Murat Soydan'ın 2 evliliğinden toplam 3 çocuğu olur. 1970'te evlendiği Türkiye güzeli ilk eşi Güler Samuray'dan bir ikinci evliliğini yaptığı Uğur Gül Hanım'dansa 2 çocuğu vardır. Şimdilerde sektörden uzak, sakin bir hayat sürmektedir. Sahneye çıktığı yıllardan kazandığı parayla güzel bir birikim yapmış, kimseye muhtaç olmadan kendisi ve ailesine bakmaktadır. Her ne kadar huzurlu bir hayatı olsa da eskiye duyduğu özlemi şu sözlerle anlatır. Yeşilçam'da büyük sevgi ve saygı vardı. Şimdi ise terbiyesiz, saygısız oyuncu sayısı çok fazla. Sanıyorlar ki ben bir yere geldim ve hep burada kalacağım. Öyle bir şey yok. Oyunculuk hayat gibidir. Doğar, büyür ve yaşlanıp gidersin. Jön denilince akla gelen ilk isimlerdendi Murat Soydan. Eşsiz bir yetenekle doğdu sinemamıza. O büyürken Yeşilçam'da onunla büyüdü, olgunlaştı. Her şey gibi o da yaşlandı. Yeşilçam hafızalarımızın derinliklerine saklanırken o da köşesine çekildi. Anıları, sevdikleri ve kırgınlıklarıyla. Umarız herkese örnek olur senin duruşun. Umarız hep bizimle kalır mağrur duruşun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.